Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mor, beyaz ve sarı tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çiçekli, çok güzel, çok zarif bir patik oldu. Şöyle hemen patiğimizin tabanını da göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım birlikte. Her zaman olduğu gibi hanımlar, burundan başlayacağız. 12 ilmek olarak 12 ilmeğimizi atacağız. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ters taraftayız. Arka yüzdeyiz. Diğer şımı aldım. Şimdi hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar, ilk başladığımız yerden ilmekler çıkaracağız. Bakın, ilk ilmeğimi şu kenara girerek çıkartıyorum. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de yine tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı çünkü. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Beşinci ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi hanımlar, bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. 3. 4. 5 ve en son ilmeğimi şu kenara giriyorum. Bakın. Buraya girip en son 6. ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. 4 şişimizi de dolandık çünkü. Şu 6. ilmeğim. Şimdi hanımlar, artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen şu sağ tarafta. Bakın, başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum kenardan.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar hanımlar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra hanımlar 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz olarak örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar artırma zamanım. İlk şişimdeyim. Bakın hanımlar, kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi normal ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu. Şimdi artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimi düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Düz öreceğim, artıracağım. Bu şekilde patiğimizin burnunu oluşturacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 15'er ilmeğim 15'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patiğimizin burun kısmındaki modele başlayacağız. Öncelikle hanımlar, bu modelimizde ilk sıradayız. İlk 2 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. 2 ilmek mor ile başladım. Hemen yanına 1 ilmek beyazımı örüyorum. Beyaz ipimin ucunu burada mor ipime bağlıyorum, patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. 2 mor ile başladık, 1 beyaz ördük. Devamında hanımlar 5 mor 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 4-5 ilmek mor, 1 ilmek beyaz. Bu şekilde 5 ilmek mor örüyorum. 1 ilmek beyaz. İkinci şişimizde de yine 5 mor 1 beyaz diye devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 5 mor 1 beyaz olacak şekilde ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim, modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mor ile örerek başlıyorum. Ardından şöyle beyazımı aldım. 1 mordan sonra 3 tane beyaz öreceğim. Bu aşamada hanımlar artık modelimiz 3 beyaz 3 mor şeklinde devam edecek. İlk ilmeğimizi mor ile örerek başlamıştık. Yanına 3 beyaz ördük. 3 mor 3 beyaz. 3 ilmek mor. 3 ilmek beyaz. Bu şekilde devam edecek hanımlar. 3. beyaz ikinci şişimizden alarak öreceğiz. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi yine ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda artık sarı ipimizi de kullanacağız hanımlar. Bu aşamada ilk iki ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. İlk 2 ilmeğimi beyaz ördüm. Yanına şimdi sarımı ekleyeceğim. Bir ilmek sarı öreceğim. Şöyle sarı ipimize de burada geçiş yapıyoruz. Bir tane sarımı ördükten sonra sarı ipimin ucunu da şöyle beyazıma bağlıyorum. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Şöyle 2 tane buraya sıkı bir düğümümü attım. 2 beyazdan sonra bir sarı ördüm. Model şöyle devam edecek. Tekrar 2 beyaz örüyorum. Yanına bir mor, 2 beyaz, bir sarı. 2 beyaz, bir sarı, 2 beyaz, bir mor. 2 beyaz, bir sarı, 2 beyaz, bir mor. Bu şekilde hanımlar modelimizde 3. sıramız devam edecek. Tekrardan 2 beyaz, bir sarı, 2 beyaz, bir mor diye devam edeceğiz hanımlar. Modelimizde 3. sıramız bu. Diğer 3 işimizi de aynı şekil tamamlayalım gelelim. İlmeklerimizi hanımlar ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu: sarı ve mor ipimiz beklesin. Model kurulumunda yine aynı ipleri kullanacağız. Şimdi ilmeklerimizin tamamını beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Hepsini beyaz ile örüyorum. Bakın ilk şişimi ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir sıra öreceğiz. Ardından bir kere daha beyaz ipimizle örüp dolanacağız. 2 sırayı tamamlayacağız. 2 sıra beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra beyaz ipim ile düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi bu çiçeklerimize başlayacağız. Toplam 8 sıradan oluşuyor hanımlar. İlk sırasını yapıyoruz şimdi. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Modelimizde ilk sıradayız. Ardından morumu aldım. 1 ilmek mor, 2 beyaz, 1 tane mor. İlk çiçeğimin tabanını oluşturdum. Model aralarında 6'şar tane beyazımız var. 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci modelimiz yapacağız. Toplam 6 tane çiçeğimiz var. 3'ü ön yüzde, 3'ü de arka yüzde. Şimdi bir mor, 2 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. Ben ikinci beyazımı buraya ördüm. Yanına bir tane daha mor. İkinci çiçeğimi de yaptım. Çiçek arasında yine 6 ilmek beyazım var. 4, 5, 6. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. Bir mor, 2 beyaz, bir mor. Yine çiçek arası için 6 ilmek beyazım var. Üçünü ördüm. Üçüncü şişimdeyim. Dördüncü beyazım. 5, 6. Dördüncü çiçeğimi yapacağım. Bir mor, 2 beyaz, bir mor. Yine çiçek arasında 6 ilmek beyazım var. 5, 6. Beşinci çiçeğimi yapıyorum. Bir mor, 2 beyaz. Dördüncü şişime geldim. Şu ikinci beyazımı örüyorum. Yanına bir tane daha mor ördüm. Arada 6 ilmek beyazım var. 4, 5, 6. Altıncı ve sonuncu çiçeğimdeyim. Bir mor, 2 beyaz, bir mor. Son 3 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelimizde hanımlar ilk sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi yine beyaz ile ördüm. İlk 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Tekrar mor ipimi elime alıyorum. Buraya 2 ilmek mor. Şu birinci, şu ikinci ilmeği. Bakın hanımlar, ip geçişlerinde arkada mor iplerimizi biraz esnek bırakalım. Yoksa patiğimiz gergin durur. Modelimiz güzel düşmez. 2 mor, 1 beyaz. 4 ilmek mor öreceğim. 1, 2, 3, 4. İlk çiçeğimizi yaptık. Bu defa çiçek aralarında 3'er ilmek beyazımız var. 1, 2, 3. İkinci çiçeğimi yapıyorum. 2 mor, 1 beyaz. Yanına 4 ilmek mor örüyorum. 3, 4. Bu şekilde. Arada çiçek arasında 3 beyazımız var. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 2 mor, 1 beyaz, 4 ilmek mor.
Üçüncü şişimdeyim hanımlar. Çiçek arasında yine 3 ilmek beyazımız var. 3 beyazımı örüyorum. Şu birinci beyazım. Şu 2, şu da 3. Dördüncü çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 mor, 1 beyaz, 4 ilmek mor örüyorum. Çiçek arasında yine 3 tane beyazım var. 5. çiçeğimdeyim. Aynı şekilde yapıyorum. Bakın 2 mor. 4. şişime geldim. Ortaya 1 beyaz. Yanına 4 ilmek mor örüyorum. 3, 4. Ve yine çiçek arasında 3 ilmek beyazımız var. Devam ediyorum. Sonuncu 6. çiçeğim. 2 mor. 1 beyaz. Yanına 4 tane morumu örüyorum. 6. çiçeğimizi de bu şekilde tamamladık. Modelimizin ikinci sırasını bitirdik hanımlar. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 3 ilmeğimi beyaz ipimle örerek başlayacağım. 3 ilmek beyaz. 1, 2, 3. Sonra mor ipimi alıyorum. Yine buraya 2 ilmek mor, 1 beyaz, 3 tane mor öreceğim. 3 tane morumu ördüm. Bu defa çiçek aralarında 4 ilmek beyazımız var. Şu 4. beyazım. Bakın hanımlar. Çiçeğimiz, şeklimiz bu şekilde yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Modelimizin 3. sırasında şeklimiz, desenimiz görüntü olarak böyle. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Yine mor ipimi alıyorum. İlk çiçeğimle aynı şekilde yapıyorum. 2 mor, 1 beyaz, yanına 3 ilmek morumu örüyorum. Yine çiçek arasında 4 tane beyazımız var. Şu 3. beyazım, şu da 4. Şimdi 3. çiçeğimi yapıyorum. 2 mor, 1 beyaz, 3 ilmek mor. Yine çiçek arasında 4 tane beyazım var. Şu 1. beyazım, şu 2. beyazım, 3, 4. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 mor, 1 beyaz, yanına 3 ilmek mor örüyorum. Çiçek arası için 4 tane beyazım var yine. 5. çiçeğimdeyim hanımlar. 2 mor. 4. işimden devam edeceğim şimdi. 2 mordan sonra 1 beyaz. Yanına 3 ilmek daha morumu örüyorum. Çiçek arası için 4 tane beyazımız var. Devam ediyorum. 6. ve sonuncu çiçeğim. 2 mor, 1 beyaz, 3 ilmek morumu örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de beyaz ipim ile ördüm. Modelimizde hanımlar 3. sıramızı tamamladık. Geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Yine ilk 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 1, 2, 3. 3 ilmek beyazdan sonra buraya yine 2 tane mor öreceğim. Bakın. Şöyle yapıyoruz hanımlar. Alttan sarı ipimi de bu aşamada kullanacağım için sarıyı morun üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırdım. Buraya 2 tane morumu örüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi 2 ilmek morumu ördüm. Çok özür dilerim hanımlar. Hata yaptık bu 4. sıramızda. Hemen 2 morumu açıyorum. Kenara 2 ilmek beyaz ördükten sonra 2 tane beyaz ördükten sonra buraya 3 tane mor örüyorum. Bakın. Çok affedersiniz 4. sıramızda. Şöyle 3 tane morumu ördüm. Hemen alttan sarı ipimi alıyorum. 3 mordan sonra yanına 2 ilmek sarımı örüyorum hanımlar. 2 tane sarı. Bu aşamada alttan şöyle beyaz ipimi alacağım. Çiçek aralarında 5 tane beyazımız var. 4, 5. Bu şekilde hanımlar. Bakın ilk çiçeğimizi şöyle oluşturduk. Şimdi ikinci çiçeğimizle devam edeceğim. Tekrar buradan mor ipimi alıyorum. Şöyle morumu aldım. 3 ilmek mor. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 mordan sonra hemen yanına şöyle 2 tane sarımı öreceğim. Şöyle sarımızı alıyoruz. Yanına 2 ilmek sarımı örüyorum. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Çiçek aralarında 5'er tane beyazımız var. 2, 3, 4, 5. Şimdi 3. çiçeğimi yapacağım. Tekrar morumu aldım. 3 mor. Yanına 2 tane sarımı örüyorum. Tekrar çiçek arası için 5 ilmek beyaz öreceğim. 1, 2, 3,
Üçüncü şişimden devam ediyorum. Şu dördüncü beyazım. Şu da 5. Tekrardan hanımlar buraya 3 tane morumu öreceğim. 1, 2, 3. Yanına 2 tane sarı örüyorum. Dördüncü çiçeğimizi de böylece örmüş olduk ve çiçek arası için 5 tane beyaz ilmeğimiz var. Şu 4, şu da 5. Devam ediyorum. 5. çiçeğimizi yapacağım hanımlar. Yine 3 tane morumu örüyorum. Yanına 2 tane sarı. Tekrardan çiçek arası için araya 5 ilmek beyaz örüyorum. Şu birinci, ikinci, 3, 4, 5. beyazım. Yeniden morumu aldım. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. 3 mor. Yanına 2 tane sarı. Ve kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Çiçeğimizi de böylece hanımlar 4. sıramızı tamamladık. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu 5. sıramıza geldik. Bu aşamada şöyle bakın mor ipimi atlatarak yakınlaştırdım buraya. Şöyle bakın mor ipimi yakınlaştırdım beyazın üzerinden atlatarak. Yapacağımız işlem şu. İlk 5 ilmeğimi şurada şöyle beyaz ipimle örüyorum. 5 ilmek beyazımı ördüm. Şimdi buraya 2 ilmek sarı öreceğim yine. Bir önceki sıradaki 2 sarı ilmeklerimiz 5. sıramızda da yine sarı ile örülüyor. Bakın 2 sarımı ördüm. 2 sarıdan sonra şu morumu alıyorum. Yanına 3 tane mor öreceğim. Şöyle morumu aldım. 5 ilmek beyaz ile başladım. 2 sarı ördüm. Yanına 3 tane morumu yaptım. Ve çiçek aralarında yine 5'er tane beyazımız var. 2, 3, 4, 5. Bakın hanımlar. İlk çiçeğimizi bu şekilde yaptık. Diğer çiçeklerimizi de ilk çiçeğimizle aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. 5 beyazdan sonra tekrar şu sarımı alıyorum. 2 tane sarı. 2 sarıdan sonra yanına şöyle morumu alıyorum. 3 tane mor örüyorum. Şu birinci mor ilmeğim. Bakın ilk geçişlerinde arkadaki ipleri sıkarak getirmeyelim. Şu 3. mor ilmeğim. Tekrar beyazımı aldım. Çiçek arası için 5 ilmek beyazımı örüyorum. Şimdi bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 sarı. Hemen sarımı alıyorum. 2 sarı. Yanına 3 tane de mor örüyorum. 3. çiçeğimizi de tamamladık. Şimdi hanımlar 3. şişime geldim. Burada yine model arası için 5 ilmek beyazımı örüyorum. 3, 4, 5. Tekrardan buraya 2 tane sarımı öreceğim. 4. çiçeğim. 2 sarı. Yanına 3 tane mor. Ve yine çiçek arası için 5 ilmek beyazımı örüyorum. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. 5. çiçeğime geldim hanımlar. Yine 2 sarı ilmeğimi sarı ipimle öreceğim. Şu birinci sarı ilmeğim. Şu da 2. Hemen 2 sarıdan sonra yanına 3 tane mor örüyorum. 1, 2, 3. 5. çiçeğimizi de bitirdik. Model arası için 5 ilmek beyazımı örüyorum. 6. ve sonuncu çiçeğimi yapacağım. Tekrardan 2 tane sarı örüyorum. Yanına 3 tane mor. Ve böylece 6. çiçeğimizi de tamamlamış olduk. Modelimizin 5. sırasını da bitirdik. Bu sıramızda hanımlar sarı ipimizi kullanmayacağız. Beyaz ve mor ipimiz ile patiğimize devam edeceğiz. Bu aşamada şöyle beyaz ipimi elime alıyorum. Beyaz ipimi aldım. 1, 2, 3 ilmek beyaz örerek başlıyorum hanımlar. 3 ilmek beyazımı ördüm. Bu aşamada 3 tane mor öreceğim. 3 beyazdan sonra 3 ilmek mor örüyorum. 1, 2, 3. Yanına bir tane beyaz. Yanına 2 tane daha morumu ördüm. Bu şekilde. İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Şimdi çiçek aralarında 4'er tane beyaz ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Tekrardan morumu alıyorum. İlk çiçeğimle aynı şekilde ikinciyi de yapacağım. 3 ilmek mor örüyorum. İkinci çiçeğimden devam ediyorum. Şu 3. morum. Yanına bir beyaz. Ve yanına 2 ilmek şöyle morumu ördüm. Tekrar çiçek arası için 4 tane beyazım var.
Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 3 mor, 1 beyaz, 2 mor. Çiçek arası için 4 tane beyazım var. Devam ediyorum. Üçüncü şişimden şu ikinci beyazım. 3, 4. Diğer çiçeğimi yapacağım. Yine 3 mor, 1 beyaz, yanına 2 tane mor ördüm. Çiçek arası için tekrardan buraya 4 ilmek beyazımı örüyorum. Bir diğer çiçeğime geçtim. 5. çiçeğim. Yeniden 3 mor. Şu ikinci mor ilmeğim. 4. çiçeğimdeyim. Şu da 3. mor ilmeğim. Yanına bir beyaz örüyorum. Ve 2 ilmek daha mor ördüm. Şimdi çiçek arası için yine 4 tane beyazım var. Şu 1, 2, 3, 4. Tekrar morumu alıyorum. 3 mor, 1 beyaz, yanına 2 tane daha morumu ördüm. Son kalan bir ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 6. sırayı tamamladık. Geldik çiçeğimizde 7. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk 2 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 2 ilmek beyaz. Ardından hanımlar morumu alıyorum elime. Şuraya 4 ilmek mor, 1 beyaz, yanına 2 ilmek daha morumu örüyorum. Bu defa çiçek aralarında 3 tane beyazımız var. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. İlk çiçeğimizi nasıl yaptıysak diğer çiçekleri de aynı şekilde yapacağız. 3 beyazı ördükten sonra ikinci çiçeğim için yine 4 tane mor. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 4. morum, yanına 1 beyaz, 2 mor. Çiçek arası için 3 ilmek beyazımı örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. 4 mor, 1 beyaz, 2 mor. Çiçek arasında yine 3 ilmek beyazımız var. 3. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyaz ilmeğim, şu da 3. beyaz ilmeğim. Devam ediyorum yine. 4 mor, 1 beyaz, 2 mor. Çiçek arası için yine 3 tane beyazım var. Bir diğer çiçeğime geldim. Tekrardan 4 mor. Şu 3. 4. şişimden devam ediyorum. Şu da 4. mor ilmeğim. 4 mor, 1 beyaz, 2 mor. Yine çiçek arasında 3 beyazım var. Sonuncu çiçeğimi yapacağım. 4 mor, 1 beyaz, 2 mor. Sonuncu ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Çiçeğimizde hanımlar 7. sıramızı tamamladık. Geldik 8. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Kenardan 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz ördüm. Sonuncu sıramız 1 mor, 2 beyaz, 1 morumu örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu sıramızda çiçeğimiz böyle. Bu şekilde. Görüntümüz bu hanımlar. Çiçek aralarında 6'şer beyazımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor. Yine çiçek arası için 6 tane beyaz örüyorum. Şu 6. beyazım. Diğer çiçeğimi yapacağım. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor. Tekrar çiçek arası için 6 tane beyazım var. Şu 3. 4, 5, 6. Devam ediyorum. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor. Yine 6 beyaz öreceğim çiçek arası için. 4. şişimdeyim. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor. Tekrar 6 ilmek beyaz öreceğim. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor. Sonuncu ilmeğimi beyaz ile ördüm. Hanımlar çiçeğimizi tamamladık. İlk çiçeğimiz bitti. Şimdi çiçek arasında hanımlar sadece beyaz ipimizi kullanacağız.
İlmeklerimizi bu aşamada beyaz ipimiz ile düz olarak örüyoruz. İlk çiçeğimizi bitirdik. İlmeklerimizi düz örüyoruz şu anda. Bakın bu şekilde. Şimdi hanımlar, çiçek arasında bakın beyaz sıramız var. 2 sıra boyunca şimdi ilmeklerimizi 2 sıra boyunca beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi beyaz ipimle düz ördüm geldim. İlk çiçeğimizi gördüğünüz üzere bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci çiçeklerimize başlayacağız. Hanımlar, ilk çiçeğimizi nasıl yaptıysak ikinci çiçeklerimiz de aynı şekilde yapılacak. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, aynı hizada aynı sayılarla aynı şekil yapacağız. Kafanız karışmasın diye ilk kurulumunu size şöyle bir göstermek istiyorum yeniden. İkinci çiçeklerimizin. İlk çiçeğimize başlarken 3 beyaz örerek başlamıştık. Bakın, 3 ilmek beyazımı örüyorum. Şimdi ilk çiçeğimin kurulumunda nasıl yaptıysam aynısını yapıyorum. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor. Model aralarında 6'şar tane beyazımız vardı. Şu 4, 5, 6. Yine ikinci çiçeğimdeyim. 1 mor, 2 beyaz, 1 mor diye devam edecek. Gördüğünüz gibi ikinci çiçekleri de ilk çiçek gibi başlattık. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk yaptığınız modele bakarak yapabilirsiniz. Bakarak model çıkartamıyorsanız da ikinci çiçeklerin bölümünde yine videonun ilk çiçek bölümünün sıralamalarını zaten yaparken tek tek belirttim. 1. sıra, 2. sıra, 3. 5. 8. sıra diye tek tek belirttim. Videonun ilk bölümü yaptığım bölüme gelerek o sıralamaları takip ederek ikinci çiçeklerinizi de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi aynı çiçeği tekrar ikinci kez göstermeme de gerek yok. Dediğim gibi videoyu geri sarın. İlk çiçeğin yapılış aşamalarını takip ederek ikinci çiçekleri de ilk çiçeklerle aynı şekilde yapın. İkinci çiçeklerimiz de bittikten sonra hanımlar yine 4 içimizdeki ilmeklerimizi 2 sıra beyaz ipimiz ile örelim gelelim. Ardından birlikte patiğin üst bölümündeki desenini birlikte kuralım. Evet hanımlar, ben ikinci çiçeğimi de tamamladım. Ardından ilmeklerimi 2 sıra boyunca beyaz ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi üstteki modele başlayacağız. Buraya hanımlar alttaki modelin tam tersini yapacağız. Şöyle ki 2 tane beyaz ile başlıyorum. Yanına bir ilmek sarımı ördüm. 2 beyaz 1 sarı. Model şöyle devam edecek. Tekrar 2 beyaz 1 ilmek mor, 2 ilmek beyaz, 1 ilmek sarı. 2 beyaz 1 mor, 2 beyaz 1 sarı. Model böyle devam edecek. 2'şer tane beyaz öreceğiz. 1 sarı 1 mor 1 sarı 1 mor diye aralarda bu şekilde renklerimizi kullanacağız. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, 4 işimi de aynı şekilde ördüm geldim. Şimdi modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda hanımlar sarı ipimizi artık kullanmayacağız. Arkaya kesip bağlayabiliriz sarımızı. İlk ilmeğimi mor ile örerek başlıyorum. 1 mor ile başladım. Devamında hanımlar 3 beyaz 3 mor, 3 ilmek beyaz, 3 ilmek mor. Bu şekilde devam edeceğiz. Yeniden 3 beyaz 3 mor diye ikinci işimizde de aynı işlemi devam ettireceğiz bu şekilde. Diğer 3 işimizi de 3 beyaz 3 mor olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi mor ile örerek başlıyorum. 2 mor ile başladım. Yanına bir tane beyazımı örüyorum. Devamında 5 mor 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Bakın, 5 tane morumu ördüm. Ortaya bir tane beyaz. Tekrardan 5 ilmek mor. Ortaya bir tane beyaz. 5 mor 1 beyaz olacak şekilde diğer 3 işimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını ördüm geldim. Şimdi de yapacağımız işlem şu. Beyaz ipimizi de artık kullanmayacağız. İlmeklerimizin tamamını mor ile öreceğiz. Artık hem sarı hem beyaz ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğin devamında sadece ana renk ipimiz olan moru kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, diğer 3 işimizi de mor ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet sevgili hanımlar, ilmeklerimi bir sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu: bilek ayrımına geçiyoruz.
İlk şişimdeyim hanımlar. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani şişimde 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasında şurada da ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin bu yanlarına geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Ben patiğimizin şu kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Bilek bölümünde kenarlara. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum hanımlar. Şimdi ilk 8 ilmeğim haroşalarımı düz öreceğim. Haroşayı ters örenler bu kenarlardaki 8'er ilmeği hem ön hem arka yüzde ters olarak örebilirler. 7 şu 8. ilmeğim, bu 8 ilmeğim haroşa. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum hanımlar. Ön yüzde olduğumuz için. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin arka yüzünde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, ardından geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Sadece kenarlardaki haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Tabana denk gelen şişim burası. Buradaki ilmeklerimi de yine ördüm. Son şişime geldim. Burada da yine hanımlar bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. İlmeklerimi düz örüyorum. Bakın burada son 8 ilmeğim kaldı. Bu 8 ilmeğim haroşa, bunu da yine düz öreceğim. Haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örerek yapıyorum ben. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi hanımlar geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 adet ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada 5 ilmeğim oldu. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 8. ilmeğim. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arka bölümünde başka gösterilecek, yapılacak herhangi bir model, detay, ayrıntı hiçbir şey yok. Bu şekilde devam edecek hanımlar patiğimiz. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de gördüğünüz üzere ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarındaki son 8 ilmeğim haroşa olduğu için 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine haroşalarımı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Diğer uca kadar öreceğim, geri döneceğim. Öreceğim, geri döneceğim. Bu şekilde arka bölümü tamamlayacağız. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimizin şu arka bölümüne toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Bu aşamada sizler patiğinizin arkasını örerken bir miktar ördükten sonra haroşalarınızı şu arka bölümü ayağınıza deneyin. Patiğinizin arkasında şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya toplamda 15 sıra 15 diş haroşamı yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra
Bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişle toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Hanımlar, topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz ki model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 8 ilmek haroşamı örüyorum. Şu 8. haroşam. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da hanımlar 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şu anda arka yüzdeyim. İlk kesim yaptığım ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğim haroşa olduğu için son 8 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yani haroşa olarak öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı normal düz olarak örüyorum. Sıra sonuna geldik. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Bu şekilde ilk 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. da öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu: kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 ilmeği öreceğiz. 26. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı şekilde aynı yöne doğru kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son ikişer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine buradaki ilmeklerimi de şöyle ikinciyi ilkinin içinden geçirerek topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Şişlerimiz de boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Ardından da patiğimize bakalım. Şöyle düğümleyerek
ilmek aralarından geçirerek ipimizin ucunu gizliyorum. Patiğimizin iç bölümündeki uçlarını hanımlar bu şekilde gizleyelim. Model yaptığımız renkli iplerimizin uçlarına bakın. Topuğumuz şöyle oldu. Bakın. Şöyle ayağı giyince hanımlar şöyle açılıyor. Görüntü bu. Kesim yerimiz böyle görünüyor. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Şimdi hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Patiğimizi bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, çok şık, cıvıl cıvıl güzel bir patik oldu hanımlar. Çeyiz için de gayet uygun. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizi şöyle ayağımıza da giydirdim. Gördüğünüz gibi ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin kenarları, yanı bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.